Sevgili koçlar ve yükseleni koç olanlar, Şubat ayı sizin için yenilenme fırsatı sunuyor. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişi enerjinizi ve kendinize olan güveninizi arttıracak. İlişkilerde yeni adımlar atmak, değişiklikler yapma isteğiniz uyanabilir. Ancak aynı gün Mars'ın Şiron'a zorlayıcı açısı duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Geçmişten gelen bazı böyle üzücü olaylar veya bilinçaltınızda yatan travmalar veya derin kaygılar tekrar bir gündeme gelebilir. Fakat bu durum sizi paniğe kaptırmasın, çünkü sizin için içe dönme ve yüzleşme fırsatı verecek. Ay ortasında Aslan burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız olacak ve siz sevgili koçları yaratıcılıkta çok öne çıkaracak. Belki kalbinizde cevap bekleyen sorular var. İşte bu dolunay size bunlarla ilgili netlik verecek ve tutkularınızın peşinden gitmek için cesaret bulacaksınız sevgili koçlar. Şubat'ın ikinci yarısı daha fazla içsel dönüş ve ruhsal çalışmalara odaklanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Güneş ve Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle sezgileriniz artacak. Rüyalarınız ve içsel yolculuklarınız sizin için rehber olabilir. Bu dönemde spiritüel yönünüz açığa çıkabilir ve bu konulara yönelebilirsiniz. Meditasyon, nefes çalışmaları ya da yoga gibi pratikler ruhunuzu hem destekleyecek hem de iyi gelecek. 26 Şubat'a geldiğimizde Mars'ın retrosunun sona erdiğini görüyoruz. İşte siz koçlar artık enerjinizi biraz toparlamaya başlayabilirsiniz. Ailevi konuları ele almak, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için artık güzel zamanlar. Fakat hemen büyük kararlar almaktan kaçının, çünkü Mars retrosunun gölgeli günleri dediğimiz etkileri devam edecek. Ayın sonunda Balık burcunda meydana gelecek bir yeni ayımız olacak Şubat ayında ve sizlere ruhsal bir yenilenme ve dinginlik duygusu verecek. Kendinizi akışa bırakıp sezgilerinizle hareket etmeye odaklanın. Bu yeni ay hem kendinize hem de başkalarında fayda sağlayabileceğiniz fırsatlar da barındırıyor sevgili koçlar. Ve sevgili koçlar, Şubat ayı cesaretle ve yeni adımlar atmak için, geleceğe de umutla yürümek için sizi destekliyor. Sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar, Şubat ayı kariyer hedeflerinizi yeniden yapılandırmak, sosyal çevrenizi de güçlendirmek için size fırsat getiriyor. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle siz boğaların içsel dünyanız biraz hareketlenecek. Bu dönemde duygularınızı kendinize saklamak isteyebilir. Geçmiş ilişkilerle ilgili bazı konuların tekrar gündeme geldiğini fark edebilirsiniz. Ve aynı gün Mars'ın Şiron'la zorlu açısı kardeşleriniz veya yakın çevrenizle iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. Sevgili boğalar, tepkilerinizde kontrollü olup sorunları sağduyulu bir şekilde ele almanızı öneriyorum. Ay ortasında Aslan burcunda bir dolunayımız olacak. Ev ve aile hayatınıza vurgu yapacak. Tamamlanması gereken işler, taşınma ya da ailevi meselelerde netlik kazanabilirsiniz ve duygusal ihtiyaçlarınız daha derinleşecek ve buna da çok ihtiyaç duyacaksınız. Kendinize vakit ayırarak gerçekten ne istiyorum sorusuna odaklanın bu dolunayda. Şubat'ın ikinci yarısında Balık burcundaki gezegen geçişleri sosyal çevrenizde derin bağlar kurmanızı ve hayalleriniz doğrultusunda adımlar atmanızı tavsiye ediyor size. Güneş ve Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle ilham veren fikirler zihninize gelebilir. 26 Şubat'ta Mars retrosu sona eriyor boğalar ve sizin iletişimde rahatlamanız demek. Özellikle kardeşler, yakın çevreyle ilgili geçmişte yaşanan aksaklıklar işte şimdi çözüme gelecek. Ancak Mars'ın gölgeli günlerinin etkisini sürdüğünü de lütfen unutmayın ve sabırla ilerlemeye devam edin. Ay sonunda Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay, siz yükselen boğa ve güneşi boğa olanların sosyal çevreniz ve geleceğe dair planlarınızda yenilikler yapmanız için sizi biraz destekleyecek. Yeni topluluklara katılabilir, ruhunuzu besleyen projelere yönelebilir, güçlü bir motivasyonu işte buralarda yakalayabilirsiniz. Bu ay gökyüzü size sabır, denge ve hayallerinizin peşinden gidin diyor siz sevgili boğalara.
Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar, Şubat ayı sizin için bilgiye ulaşmak ve hayatınızı zenginleştirmek fırsatlarıyla dolu. 29 Ocak'ta gerçekleşen Kova burcundaki yeni ayın etkisiyle Şubat ayında eğitim, seyahat ve kişisel gelişim konularında yeni bir başlangıçlar yapabilirsiniz. Farklı bakış açılarına açık olduğunuzda bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirirsiniz. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle sosyal çevreniz hareketlenecek sevgili ikizler. Arkadaşlarınızla daha net ve cesur iletişimler kurun. Grup çalışmalarıyla öne çıkın. Ancak Mars'ın aynı gün Şiron'la yaptığı sert açı finansal konularda lütfen dikkat diyor. Borçlar ve ortak kaynaklar konusunda soğukkanlı olmanızı öneririm. Ay ortasında Aslan burcundaki dolunay iletişim ve yakın çevrenizle ilgili konuları biraz böyle tetikleyecek. Önemli bir karar alabilir, eğitim süreçlerinizi tamamlayabilir, yaratıcı projeler üretebilir, yazı, sunum veya projelerinizde harekete geçmeye odaklanabilirsiniz. Şubat'ın ikinci yarısında Güneş ve Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle kariyeriniz ve toplumdaki imajınız biraz ön plana çıkacak. Sezgilerinizle hareket ederek mesleki hedeflerinize odaklanın lütfen çünkü destekli. 26 Şubat'ta Mars retrosunu bitiriyor ama unutmayın gölgeli günler devam edecek. Maddi konularda engeller artık çözülüyor sevgili ikizler. Ay sonunda Balık burcundaki yeni ay siz sevgili ikizlere kariyerinizde yeni bir başlangıç enerjisi verecek. Terfi istemek, yeni bir işe başlamak veya uzun vadeli hedefleriniz için adımlar atmak, cesur olmak adına iyi bir dönem. Gökyüzü size bu ay öğren, planla ve harekete geç diyor sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, Şubat ayı geldi çattı ve sizin dönüşüm, ortaklık, finansal düzenlemelerle ilgili fırsatlarınız var. Ocak sonunda gerçekleşen Kova burcundaki yeni ayın etkisiyle yengeçler maddi konularda yeni adımlar atabilir. Borçlarınızı yeniden yapılandırabilir ya da daha sağlam bir ekonomik plana geçebilirsiniz. Eşinizin veya ailenizin maddi durumu da bu süreçte sizi hem destekleyecek hem de gündeminiz olacak. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle kariyer ve iş hayatınız hareketlenecek. İş yerinde dikkat çekebilir, fikirlerinizi cesurca ifade edebilirsiniz. Eğer çalışmıyorsanız işle ya da aile büyükleriyle ilgili konularda da fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs'ün Koç burcuna geçtiği gün Mars'ın Şiron'a sert etkisi partnerinizle veya yakın çevrenizde yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Aman dikkat! Yapıcı bir iletişim dili kullanmak çok önemli olacak. Ay ortasında Aslan burcunda bir dolunayımız var ve finansal hedeflerinizi netleştirmenizi öngörecek bu dolunay. Gelirlerinizi arttırmak, bir projeyi tamamlamak ya da kendi değerinizi daha iyi anlamak için lütfen bu dolunay enerjisini kullanın sevgili yengeçler. Ayın ikinci yarısında Güneş ve Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte biraz ufkunuz genişleyecek ve manevi bir derinlik kazanacaksınız. Eğitim, seyahat veya kişisel gelişim alanlarında adım atabilirsiniz. 26 Şubat'ta Mars retrosu sona eriyor. Gözünüz aydın. Çünkü sizi çok yıprattı. İlişkilerde yaşadığınız durgunluk ve gerginlik artık geri adımla daha açık ve net bir iletişime geçecek ve bayağı rahatlayacaksınız. Fakat sabırlı davranmayı unutmayın çünkü Mars'ın yengeçteki gölgeli hareketi devam ediyor olacak. Ay sonunda Balık burcunda bir yeni ayımız olacak ve siz yengeçlere iyi gelecek. Çünkü hayatınıza taze bir enerji katacak bu yeni ay. Belki yeni bir eğitim programına başlayabilir, kısa seyahatler planlayabilir ya da manevi yolculuğunuza yönelik çalışmalar içine girebilirsiniz. Bu ay hem duygusal hem de maddi anlamda oldukça hareketli ve dönüştürücü bir Şubat ayı içindesiniz sevgili yengeçler. Ve gökyüzü size derinleş, yenilen ve güvenle ilerle diyor.
Sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olanlar, Şubat ayı sizin için ilişkiler, kişisel hedefleriniz, değişiminiz ve derin farkındalıklarla dolu bir ay olacak. Ocak sonunda Kova burcunda gerçekleşen yeni ay, çünkü ilişkilerinizde yeni bir sayfa açmanız için güçlü bir enerji yolladı size. Romantik ilişkilerde netlik kazanabilir, işbirliklerine adım atabilir ya da mevcut bağlarınızda denge arayışına girebilirsiniz. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle zihinsel ve düşünsel ufkunuz genişleyecek sevgili aslanlar. Eğitim, seyahat, farklı kültürlerle bağlantı kurmak, yeni yollara çıkmak için harika bir fırsatınız var. Ancak aynı gün Mars'ın Şiron'la zorlayıcı bir açısı var. İşte bu size iş ortamında yanlış anlaşılmalar getirebilir. O yüzden dikkat. İletişimde dikkatli, sabırlı olmak bu süreci iyi yönetmenize fırsat verir. Ay ortasında burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek aslanlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza ışık tutacak. Kendinizi ve ilişkilerinizdeki rolünüzü daha net bir şekilde gösteren bir dolunay olacak. Eğer uzun zamandır kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı ettiyseniz işte bu dolunay size diyecek ki hadi kendini ön plana koyma zamanı. Ayın ikinci yarısında Güneş ve Merkür Balık burcuna geçiyor. İşte siz aslanlara, finansal konulara odaklanmayı isteyecek. Ortak gelirler, yatırımlar, borçlarla ilgili daha stratejik adımlar atmanızı isteyecek gökyüzü. 26 Şubat'ta Mars retrosu sona eriyor. Gözünüz aydın. Çünkü sizi çok zorlamıştı. İş hayatınızda ve günlük düzeninizdeki işte bütün o aksaklıklar düzelmeye başlayacak. Fakat gölgeli günlerin etkisi biraz daha devam edecek. O yüzden acele kararlar almayın sevgili aslanlar. Ay sonunda Balık burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız olacak. Finansal ve duygusal konular işte size yeni başlangıçlar getirecek. Bu dönemde maddi sorunları çözebilirsiniz. Kendinizi duygusal anlamda yenileme fırsatı bulabilirsiniz. Sevgili aslanlar, bu ay gökyüzü size cesur ol, kendini iyi tanı ve hadi artık adım at diyor sevgili aslanlar. Sevgili Başak burçları ve yükseleni Başak olanlar, Şubat ayı sizin için günlük yaşamınızı düzenleme ayınız. İş hayatında yenilikler ve ilişkilerde de denge kurma zamanı olacak. 29 Ocak'ta Kova burcuyla aya başladınız ve bu yeni ayımız iş rutinlerinizde yeni düzenlemeler yaptıracak. Sağlıkla ilgili değişiklikler de yaşayabilirsiniz. Spora başlamak gibi yeni alışkanlıklar edinmek ve hayatınızı daha verimli hale getirmek için sağlıklı beslenme planı da yapabilirsiniz sevgili Başaklar. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçtiği gün, aynı gün Mars'ın Şiron'la zor açısı sizi biraz duygusal hassasiyetlere de itebilir. Yakın çevrenizde yaşanabilecek gerginliklere lütfen yapıcı olun sevgili Başaklar. Ay ortasına geldiğimizde Aslan burcunda bir dolunayımız olacak. İşte Başakların içsel dünyasını ve biraz da bilinçaltını aydınlatacak bir dolunay. Farkında olmadığınız duygusal yüklerden kurtulmaya çalışın bu dolunayda sevgili Başaklar. Kendinize karşı lütfen daha şefkatli olun ve dinlenmek için zaman ayırın. Rüyalarınızın bu dönemde size çok önemli mesajları olacak. Lütfen rüyalarınızı not alın bu ay. Ayın ikinci yarısında Güneş ve Merkür Balık burcuna geçecek. İşte Başaklar, ilişkilerde uyum ve derin bağlar ön plana çıkacak. Eşiniz, partneriniz veya varsa İş ortağınızla iletişim kurarak lütfen sorunları çözüme götürecek bir dil seçin. Çünkü 26 Şubat'ta Mars retrosu sona eriyor ve sizin sosyal çevrenizde, grup arkadaşlarınızda ve ikili ilişkilerinizde çıkan tüm sorunların çözümlenme dönemine giriyorsunuz. Ama gölgeli günlerini unutmayın Mars'ın ve biraz daha lütfen
İletişiminizde yumuşak olmaya gayret edin sevgili Başaklar. Ay sonunda Balık burcunda gerçekleşecek bir yeni ay olacak. İşte sizleri ilişkilerde yeni başlangıçlar yapmanız için biraz destekleyecek. Partnerinizle bağlarınızı işte burada güçlendirebilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığına tekrar burada başlayabilirsiniz sevgili Başaklar. Bu ay hayatınızı yeniden düzenlemek, tüm bozulan ilişkileri toparlamak, ilişkilerde derinleşmek için harika fırsat dolu bir ay sizin için sevgili Başaklar. Sevgili teraziler ve yükseleni terazi olanlar, Şubat ayı sizin için biraz aşk, sosyal çevre, yaratıcılık konusunda genişleyeceğiniz harika bir ay. Ocak sonunda Kova burcunda gerçekleşen yeni ay enerjisiyle romantik hayatınızda ve sanatsal projelerinizde yeni başlangıçlarla aya başladınız. Kendinizi daha özgür ve yaratıcı bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz bu ay. Yeni hobiler keşfetmek veya yeteneklerinizi geliştirmek için işte güzel ortamlar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişi siz sevgili terazileri ilişkilerinizde daha hareketli bir dönemi getirecek. Ancak aynı gün Mars'ın Şiron'la zorlayıcı bir açısı var. İş ortamında veya sağlıkla ilgili konularda, iş arkadaşlarınızda gerginlik çıkabilir. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Bu süreçte kendinizi fazla yormamaya, İş ve özel hayat dengesini korumaya özen gösterin. Ay ortasında Aslan burcunda gerçekleşecek güçlü bir dolunay olacak. İşte sizlerin sosyal çevreniz ve geleceğe dair hedefleriniz, umutlarınızla ilgili önemli fırsatların geleceği bir dönem. Bazı dostlarınızı sorgulayabilir, bir grup arkadaşınızla liderlik üstlenebilir ve grup çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu dolunay uzun vadeli planlarınıza cesaretle adım atmanız için sizi destekliyor. Ayın ikinci yarısında Güneş ve Merkür Balık burcuna geçiyor ve siz sevgili teraziler günlük yaşamınız ve sağlığınız biraz ön plana çıkacak. Kendinize daha iyi bakmak, işlerinizi düzenlemek, yeni alışkanlıklar geliştirmek, spora başlamak, sağlıklı beslenmek için uygun bir dönem. 26 Şubat'ta Mars retrosu sonunda bitiyor ve siz sevgili teraziler artık kariyerinizdeki belirsizlikler netleşmeye başlayacak. Fakat Mars'ın gölgeli günleri bir süre devam edecek. O yüzden kariyerle ilgili acele kararlar almaktan kaçının. Ay sonunda Balık burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız olacak. İşte sevgili terazilere iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili tekrar bir vurgu yapacak ama bu defa yeni başlangıçlar yapmanızı isteyecek sizden ve fırsatlar verecek. Daha sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, iş düzeninizi yeniden yapılandırmak, işle ilgili sorumluluklarınızda hatalarınızı fark etmek veya ruhsal olarak yenilenmek için lütfen bu yeni ay enerjisini iyi kullanın. Sevgili teraziler, bu ay hem kalbinizin sesini dinleyecek hem de hayatınıza taze bir soluk getireceksiniz. Sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar, Şubat ayı sizlerin aile, ev ve köklerinize odaklanma zamanını vurguluyor. Ocak sonunda gerçekleşen Kova burcundaki yeni ayın etkisiyle Şubat ayına ev hayatınızda yeni başlangıçlar yaparak girmiş olabilirsiniz. Taşınma, ev dekorasyonu veya aileyle ilgili meseleleri çözmek için bu yeni ay enerjisini Şubat ayında kullanabilirsiniz. Bu süreçte geçmişe dair yeni farkındalıklar kazanacaksınız akrepler. Çünkü 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle İş ortamınız hareketlenecek ve çalışma arkadaşlarınızla daha etkin bir iletişim kuracak ve iş hayatınızda öne çıkacaksınız. Ancak aynı gün Mars'ın Şiron'la zorlayıcı bir açısı var ve siz akreplerin yönetici gezegeni bu açıdan etkilenecek, duygusal olarak yorgun hissetmeniz mümkün. Bu tarihte sağlık ve iş konularında lütfen kendinizi zorlamadan sakin ve dengeli kararlarla ilerlemeye özen gösterin.
Ay ortasında Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve yine size kariyeriniz, toplumdaki yerinizle ilgili önemli adımlar atmak ve bu konularda da farkındalık yaratmak için tetikleyecek. İş hayatınızda net kararlar alabilir ve değişim planları gerçekleştirebilirsiniz. Ancak sabırlı olmak, vermekten kaçınmak bu dönemde sizin için önemli sevgili akrepler. Ayın ikinci yarısına girdiğimizde Güneş ve Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle işte biraz rahatlayacaksınız akrepler. Çünkü aşk hayatınız ve yaratıcı planlar, sosyalleşme ön planda olabilir. Bu süreçte belki romantik anlar yaşayabilir. Eğer çocuğunuz varsa çocuklarla ilişkileriniz güçlenebilir ya da sanatla uğraşıyorsanız güzel projelere odaklanabilir veya bu projelerin içine girebilirsiniz. Hayattan daha fazla keyif alacağınız bu dönemde aynı zamanda yeni yeteneklerinizi de belki keşfedebilirsiniz. Neden olmasın? 26 Şubat'ta Mars Retrosu sona eriyor. Oh be dediniz. Çünkü sevgili akreplerin birçok seyahatleri ve akademiyle ilgili hedefleri ve planları oldukça sekteye uğramıştı. Şimdi buralar açılacak sevgili akrepler. Ancak Mars'ın gölgeli günleri bir süre devam eder. O yüzden hızlı kararlar almadan bu açılan enerjiyi sağlam götürün. Ay sonunda Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu da size yarayacak akrepler. Çünkü bu yeni ay aşk hayatınız veya yaratıcı projeleriniz ve sosyal çevrenizin de genişlemesi için harika fırsatlar getirecek. Belki uzun süredir belirsizlik yaşadığınız bir ilişki artık adı konulacak veya çocuklarınızla ilgili konularda daha net kararlar ya da fırsatlar yakalayacaksınız sevgili akrepler. Ve sevgili akrepler, Şubat ayı size hem duygusal hem de yaratıcı anlamda yenileme zamanı olarak karşılıyor. Sevgili yay burçları ve yükseleni yay olanlar, Şubat ayı sizin için iletişim, öğrenme ve sosyal bağlantılarınızı genişletme ayı olacak. Ocak sonunda Kova burcunda gerçekleşen yeni ayın enerjisiyle Şubat'a başladınız ve bu yeni ay enerjisi sizleri yeni bir eğitime başlatabilir. Sosyal medyada daha aktif olabilirsiniz veya kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Bu dönemde ilham verici fikirlerinizle de çevrenizi etkileyeceksiniz. İletişimde yenilikçi tavırlarınız ön plana çıkacak. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç enerjisi sizlerin daha cesur ve çekici hissetmenizi sağlayacak. Bu süreçte yeni flört fırsatları yakalayabilirsiniz veya mevcut ilişkinizi daha hareketli ve heyecanlı bir hale getirebilirsiniz. Ancak aynı gün Mars'ın Şiron'a zor bir açısı olacak ve siz sevgili yayları ailevi konular veya ev yaşamınızda işte biraz böyle yorabilir. Duygusal tepkilerinizi kontrol etmek veya olaylara sakin yaklaşmak işte bu açıda çok önemli olacak. Ay ortasında Aslan burcunda gerçekleşecek bir dolunay var ve yine bu dolunay size yarayacak sevgili yaylar. Çünkü yurt dışı bağlantıları, yüksek öğrenim ve vizyonunuzu genişletme, yeni bir bakış açısı kazanma, yeni insanlarla tanışma gibi fırsatlarla dolu bir dolunay olacak. Uzun zamandır düşündüğünüz seyahatler veya eğitimler, akademik planlarınız veya projeleriniz varsa işte bu dolunayı kullanın çünkü netlik kazanır. Bu dolunay hayata dair size geniş bir perspektiften bakmanızı sağlayacak. Yeni fırsatları görmenizi kolaylaştıracak. İyi bir dolunay sizler için. Şubat'ın ikinci yarısında Güneş ve Merkür Balık burcuna geçecek ve siz sevgili yaylar ev ve aile konusunda biraz uğraşacaksınız. Çünkü bu süreçte evinizde huzurlu bir atmosfer yaratmak, sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek ve aile bağlarınızı güçlendirmek için çabalayacaksınız. 26 Şubat'ta Mars Retrosu bitiyor ve siz sevgili yaylar, finansal konulardaki tıkanıklıklar işte şimdi çözülmeye başlayacak.
Borçlar, yatırımlar, ortak gelirler ya da alamadığınız paralar şimdi netlik kazanabilir. Ancak unutmayın, Mars'ın gölgeli hareketleri bir süre daha devam edecek. Sadece finansal konularda acele kararlar almayın. Ay sonunda Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve yine sevgili yayların ev yaşamında yeni başlangıçlar yapmanız için fırsat sunacak. Taşınmak, evi dekore etmek, aile ilişkilerinizde kopan bağları sağlamlaştırmak, sorunları çözmek ve ilişkileri güçlendirmek için harika bir yeni ay olacak. Sevgili yaylar, Şubat ayı hem kendinizi geliştirdiğiniz, finansal konularda rahatladığınız ve aile bağlarınızı da güçlendirdiğiniz harika bir ay olacak. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu ay kendinizi geliştirirken aile bağlarınızı da güçlendireceksiniz. Sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar, Şubat ayı parasal ve finansal konulara odaklanma ve kendinizi yeniden değerlendirerek güçlenme zamanı olacak. Ocak sonunda Kova burcunda gerçekleşen yeni ay etkisiyle Şubat ayına girdiniz ve gelir kaynaklarınızı arttırmak ve bütçenizi yeniden toparlamak, yapılandırmak için bu yeni ay size fırsat sundu. Bu dönemde finansal özgürlüğünüze odaklanarak yeni bir gelir kapısı oluşturabilir veya bütçe planlarınızı daha akıllı bir şekilde yönetebilirsiniz. 4 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçiyor ve sizin ev ve aile hayatınız ön plana çıkacak. Evinizde sıcak ve destekleyici bir atmosfer yaratabilir ya da aile içinde güçlü bağlar kuracağınız deneyimler getirebilir Venüs Koç size. Ve yakın çevrenizle iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Duygularınızı ifade ederken lütfen sakin ve yapıcı bir dil kullanın. Çünkü sizin bazen diliniz sertleşebiliyor oğlaklar. Ay ortasında Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. İşte yine finansal konular, ortak kaynaklar bu dolunayla tetiklenecek. Ortak yatırımlar, eşinizin maddi konuları veya varsa ortağınızla ilgili maddi konular, beklenmedik ödemeler gündeminize gelebilir. Ve bu dönemde yeni bir yatırım fırsatını da değerlendirebilirsiniz oğlaklar, ancak dikkatli ve stratejik olmanızda fayda var. Şubat'ın ikinci yarısında Güneş ve Merkür Balık burcuna yerleşecekler ve bu yerleşim sizin iletişim trafiğinizi arttıracak. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz. Önemli anlaşma ve sözleşmeler yapabilirsiniz. Araba alım satım, yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz. Kardeşlerininizle ilgili konularda bu dönemde ön plana çıkabilir. 26 Şubat'ta Mars retrosu sona ermesiyle ilişkilerdeki belirsizlikler yerini netlik ve ilerlemeye bırakacak sevgili oğlaklar. Fakat Mars'ın gölgeli günleri etkisi devam ettiği için ilişkiler konusunda lütfen hızlı kararlar almaktan kaçının ve birkaç hafta daha sabırlı olun. Şubat ayının sonuna geldiğimizde Balık burcunda bir yeni ayımız olacak ve siz sevgili oğlakların işte iletişim, haberleşme, öğrenme alanında yeni başlangıçlar yapmanıza olanak tanıyacak bu yeni ay. Sosyal medya hesaplarınızı canlandırabilir, ticari faaliyetlerinizi hareketlendirebilir ya da yeni bir eşya, araba almak gibi konular için bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, bu ay hem maddi güvenliğinizi sağlamlaştıracak hem de kendinizi geliştirecek fırsatlarla dolu bir ay olacak sizler için. Ve gökyüzü size değerini bil ve kararlı ilerle diyor bu ay. Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar, Şubat ayı sizin ayınız. Çünkü 29 Ocak'ta kovada gerçekleşen yeni ayla Şubat'ı açtınız. Kendinizi yenilemek ve cesur adımlar atmak için işte harika bir ay. Hayatınızda yeni vizyonlar oluşturabilir, hedeflerinize odaklanarak güçlü kararlar alabilirsiniz bu ay. 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle sizlerin sosyal çevreniz hareketleniyor.
Yeni insanlarla tanışabilir, yeni fırsatlar yakalayabilir, kendinizi daha cesur ve aktif hissedeceğiniz ortamlara girebilirsiniz. Ancak aynı gün Mars'ın Şiron'la zorlayıcı bir açısı var ve siz sevgili kovaları maddi konularda dikkatli olmaya çağırıyor. Harcamalarınızda lütfen bu ay kontrol altında tutun kendinizi. Çünkü bütçenizi aşabilirsiniz. Ay ortasına geldiğimizde Aslan Burcu'nda bir dolunayımız olacak ve sizlerin ilişkileriniz ve varsa ortağınızla ilgili konuları mercek altına alacak. Eğer evliyseniz eşinizle ilgili problemler ya da ortağınızla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir sevgili kovalar. Bu süreçte duygusal tepkilerden kaçınarak mantığı devreye sokmanız gerekiyor. Siz kovaların zaten mantık insanı olduğunuzu biliyoruz. Bu süreci en doğru şekilde de yöneteceğinizden eminim. Ayın ikinci yarısında Güneş ve Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve yine siz sevgili kovaların maddi kaynaklarına odaklanma zamanı olacak. Gelirlerinizi arttıracak fırsatlar keşfedebilir, yeteneklerinizi daha iyi kullanacağınız projelere girebilirsiniz. Hak ettiğim değeri görüyor muyum sorusu bu dönemde zihninizi kurcalayacak sevgili kovalar. Ve 26 Şubat Mars Retrosu'nun sona ermesiyle çalışma hayatınızda yaşanan yavaşlamalar, gerilemeler artık geride kalıyor. Ancak Mars'ın gölgeli günleri etkisi nedeniyle hızlı kararlar almaktan kaçının ve birkaç hafta daha temkinli hareket edin. Ve Şubat ayının sonuna geldiğimizde Balık burcunda bir yeni ay olacak sevgili Kova. Yeni gelir kaynakları, kazanç fırsatları ve mal edinme gibi konular gündeminize gelebilir. İşte bu enerjiyle maddi konularınızda yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Sevgili Kovalar, Şubat ayı kendinizi yeniden keşfedeceğiniz, yeteneklerinizi fark edeceğiniz ve hayatınıza yeni bir yön vereceğiniz harika bir ay olacak. Sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar, Şubat ayı sizin için içe döndüğünüz ruhsal farkındalık ve kişisel gelişimle dolu bir ay olacak. Çünkü Ocak sonunda Kova burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisiyle bilinçaltınıza yönelik derin bir enerji içine girdiniz. Eski alışkanlıklarınızı ve inançlarınızı geride bırakıp geleceğe daha sağlam ve güvenli bir adım atabilirsiniz bu enerjiyle. Meditasyon, içsel çalışmalar ve sağlığınıza odaklanmak için aslında harika bir yeni ay yaşadınız. Ve 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle finansal konular ön plana çıkacak sevgili balıklar. Gelirlerinizi arttırmak ve maddi durumunuzu iyileştirmek adına güzel bir fırsat olacak. Ancak aynı gün Mars'ın Şiron'la zorlayıcı bir açısı var ve siz sevgili balıkları sosyal çevrenizle ilgili belki biraz zorlayabilir. Kendinizi yalnız hissetmek yerine destek istemekten lütfen çekinmeyin bu süreçte. Çünkü yardım almak size iyi gelecektir. Şubat ayının ortalarına geldiğimizde Aslan burcunda bir dolunayımız olacak ve siz sevgili balıkların iş, sağlık ve günlük yaşam akışı planlarınıza enerji taşıyacak bu dolunay. Çalışma ortamınızda değişiklikler, yeni iş fırsatları ya da mevcut sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirmek, engellerle karşılaşmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınıza ekstra özen göstermenizi ve kontrollerinizi aksatmamanızı öneririm. Bedeniniz size bu dönemde dikkat etmeniz gereken bütün sinyalleri verebilir. Şubat'ın ortasına geldiğimizde Güneş ve Merkür sizin burcunuza geçiyor. İşte burası iyi gelecek. Çünkü enerjiniz yükselecek ve kendinizi daha net ifade etmeye başlayacaksınız. Kişisel hedeflerinize odaklanmak, projelerinize odaklanmak bu ay için size iyi gelecektir. Ve 26 Şubat tarihine geldiğimizde Mars Retrosu sona eriyor ve sizlerin kariyer hayatında yaşanan belirsizlikler artık yavaş yavaş ortadan kalkacak. Ancak
Mars'ın gölgeli günlerin etkisi nedeniyle kariyerle ilgili ani kararlar almaktan lütfen kaçının ve bir süre daha sabırlı olun ve bekleyin sevgili balıklar. Ve Şubat ayı sonunda burcunuzda gerçekleşen bir yeni ayımız olacak ve kendinizi bu yeni ayla yeniden keşfedecek ve hayallerinize yeni bir yön vermek içinse güzel bir enerji yakalayacaksınız. Sağlığınıza özen göstermek, yeni başlangıçlar yapmak, belki de bir imaj değişikliğine gitmek size bu Şubat ayında iyi gelecek sevgili balıklar. Sevgili balıklar, Şubat ayının size mesajı: arın, yenilen ve kendine odaklan.